Selam millet. Bugün ne yapacağız? Birleşmeyi konuşacağız arkadaşlar. En son canlı yayında konuşmuştuk ama bugün bir de güçlere bakarak değerlendirme yapacağım. Onu da geçtim. Bazı soru işaretlerini de paylaşacağım sizlerle. Yani kendi şahsi düşüncelerimi paylaşacağım. Yorumlarda buluşuruz. Gönül isterdi bunu canlı yayın olarak yapmak ama maalesef canlı daha uzun sürüyor ve hani o şekilde bir vakit de yok. Toplanma süremiz de oluyor. O yüzden video olarak paylaşıyorum. Evet, biliyorsunuz yarın birleşme mevcut. Belki siz bu videoyu izlediğinizde birleşme gerçekleşmiş olacak. Dediğim gibi endişeye kapılmayın. Göç de gelecek birleşmeden sonra. O yüzden hani birleşme böyle istediğiniz gibi değilse, istediğiniz krallıkla birleşmiyorsanız ya da iç savaş çıkacaksa ya da adapte olmakta sorun yaşayacaksanız arkasından göç gelecek. Ama size şunu da söyleyebilirim. Zaten birazdan böyle bazı soru işaretlerinde kendim de sorularımı paylaşacağım sizlerle. Bazı soru işaretlerini de gidereceğimi düşünüyorum. Öncelikle bir yandan şunları da topluyorum. Bir yandan şeye göndereyim konuşurken. Çünkü harita birazdan bakacağız. Bu da güzelmiş. Yani benim çok soru işaretim var işin gerçeği. Şimdilik dörtlere gitsin. Maksat boş kalmasın konuşurken. Ne konularda soru işaretim var? Öncelikli olaraktan mesela çok basit bir örnek veriyorum arkadaşlar. Tabii şimdi hepimizin erası farklı. Artık biliyorsunuz krallık isimleri era olacak. İmparatorluk ya da şey olarak düşünmeyin. Şimdi mesela en basiti arena. Arenada şu anda bile 49'uncular. Gerçi saldırmadım dün. 10 hakkı biriktirdim ama mesela açtım saldırmak istedim. Bak 3 tane adam ne geldi? Bir tane geldi mesela. Buna vurayım. Arena ne olacak? Yani şimdi çok geride kalmış olacağız birçok kişi. Benim gibi güçlü bir eraya denk geldiyseniz arena mesela hayal. İlk 50'ye girmek bile çok çok zor. Yani açacaksın 550 milyon gelecek karşına. 200'ler gelecek ki ben şimdi birazdan detaylara gideceğim. Size benim eramı göstereceğim mesela. Şahsi düşüncemi paylaşacağım. Fikri olan da benimle yorumlarda lütfen yazsın, söylesin. Şimdi gördüğünüz gibi böyle göstermelik yapmıştım. Normal bir krallık yani bizimki biliyorsunuz S+, S artı diye geçiyor. Güçlü bir krallık. Burada bile görüyorsunuz 200'ler, 500'ler, 300'ler falan var bakın. Evet, şimdi bizim birleşeceğimiz krallığa gelelim. Mesela 27'den başlayalım. Üsto vardı. Tek krallık olacağız ya arkadaşlar. Bu arada yine bir soru işaretini gidereyim. Ee, Harita aynı kalıyor arkadaşlar. Bayraklar siliniyor, şehirler siliniyor. Birinci bölgeden başlıyorsunuz. Fonlar saklanıyor. 3 krallık işte hangisini atarsa örnek veriyorum 27'yi belki Galya atacak, 26'yı Neilos atacak, 40'ı Doğu Yurt atacak. Ben bizim birleşmeden örnek veriyorum. Bayrakları dikip yavaş yavaş ilerleyecek sonra 3 krallık. Gelelim şimdi. Yarın yani kendinizi böyle birinci bölgede görünce şok olmayın. Mesela 27'nin arkadaşlar baktığımızda şöyle kaç tane 200 milyon kale var? 12 tane 200 milyon kale var. 12 tane. Bak 200 milyon üstü kale. 12 tane. Kaç tane abi 100 milyon üstü kale var?
Sadece kendim için konuşmuyorum arkadaşlar. Genel, orta düzey bir yatırımcı için, hiç yatırım yapmayan için konuşuyorum. 93 tane 100 milyon kalesi var. Hatta not defterini açayım. Şöyle yazayım. 93 tane 100 milyon kale. Siz göremezsiniz tabii benim yazdığımı. 100 M kale. Kaç tane 200 vardı? Bak 150 milyon üstü 28 tane kale var ama geç onu da. 200'e bakıyorum. 12 tane de 200 M üstü kale. 200 M kale. 2 tane de 300 milyon üstü kalesi var. Ki Nebulus'u da biliyoruz zaten. Bunun da 300 de yani hani birlikleri falan sağlam. Zaten Erdem'e baktığınızda bakın 100 milyon ilk 10 100 milyondan başlıyor. 100 milyon üstü hatta öyle söyleyeyim. Geçelim 40'a. Geldik 40'a. Kaç tane 300 milyon? 5 tane 300 milyon üstü kalesi var bunun da. 2 de şeydeydi. 27'deydi. Bizde de 3 tane 2, 7, 5, 3, 10 tane 300 milyon üstü kalemiz var. Bizim erada. Bakın 10 tane 300 milyon üzeri kale. 300 M üzeri. Yani 300 milyon üzeri ne demek arkadaşlar? Adam sınırsız para basıyor demek. Oyuna geliyor, canı sıkılıyor. Bir anda hop 8.000 doları yatırıyor demek. TL'ye vurduğunda hop bir haftada 150 bin lira yatırıyor demek. 300 milyon ve üzeri kaleden bahsediyorum. Zaten dünya birincisi geliyor. Spear'da zaten 600'e gelmiş neredeyse. Bizim Froike'yi de biliyorsunuz. Ya bu adamlarda Angry Mangry işte şeylerde para şeyi yok yani. Canı sıkılır basar. Kalesi mesela kaç seviye olmuş? 39. Hepsi 39 bunların biliyorsunuz. 40 açıldığı an basacaklar 40'a yani. Bakın 10 tane kale. 300 milyon üzeri. Kaç tane 200 milyon üzeri varmış burada da? 14 tane de 200 milyon üzeri var. 14 tane 200 M üzeri. Peki 100 milyon üzeri kaç tane? 124 tane kale var. Ey vicdansız. Hani şunlar da say 126 tane olsun. 126 tane 100 M kale. Erdemler zaten biliyorsunuz. Şuraya bak. Yani bunun sıfırlamadığı kale yok. Bu da 786 milyon. Bu arkadaşımız Türk helal olsun. 500 milyon erdem yapmış. Yani 11 tane kale 100 milyon üzerinde erdemi var. Dönelim 26'ya. Bizde kaç tane? Bak korkunç bir şey ya. Gerçekten çok korkunç bir şey. Güce bak. 3 tane 300 milyon üzeri. Zaten topladık. 3 şeyinde Era 17 olarak geçiyoruz biz. Bizi Era 17 olarak düşünün. Era 17'de 10 tane 300 milyon üzeri kale var arkadaşlar. 200 milyon üzeri kaç tane? Bizde 11 tane kale var. Yazalım abi. 11 tane 200 M üzeri. Kaç tane 100 milyon üzeri var? 109 tane. Hadi şu ikisini de say. 111 tane 100 milyon üzeri kale var. 111 tane. Bakın toplam kaç etti biliyor musunuz? 111 bizde. 126 tane 40'tan geldi. 93 tane de 27'den geldi. Era 17'de 330 tane 100 milyon üzeri kale olacak. 330 tane. 3 krallıkta aşırı aktif. Hadi bunların aktif olmayan sayısı 100 milyon üzeri kalede 30 tane desen 300 tane kale 100 milyon üzerinde 300. Sayıyı bakın 300 ya korkunç bir şey. 330 tane
idi. 30 tanesini eledik, hadi pasif dedik. 300 tane aktif 100M kale kaldı. 200 milyona kaç tane demiştik? 200 ve üzeri zaten. 12 tane 27'den gelecekti. 14 tane şeyden, 40'tan, 11 de bizden, 37 tane 200 milyon üzeri. 200'de zaten pasif olan yok. 200M gücü olup da pasif kalesi olan. 37 tane. Ya gözünü seveyim. Gel şimdi başa dönelim. Neden ilk buradan başladım? Arenada ne yapacağız biz? Ben mesela 154 milyon. Yani ve hani ben ortalama bir güçteyim diyelim. Güçsüz değilim. Güçlü de değilim. Yani şu krallığa göre tabii ki güçlü olmuyorum. Korkunç bir şey. Yani 37 tane 200 milyon üstü kale var. 37 tane Kraken var. 200 milyon üstü kale. Arenada bir kere ilk 50'yi unut abi. Kendim için diyorum mesela. Vali gelecek. Valide ne yapacağız arkadaşlar? Yani hani tamam dönüşümlü yapsak abi vali 10 kişiydi. Hani sonuçta hepimiz komutanı isteyeceğiz, vali komutanını bir derece. Şimdi bakıyorsun 100 milyon üzeri 300 tane kale var. Bakın 100 milyon üzeri. Vali komutanı 300 tane kalenin illaki ihtiyacı olacak. Hadi diyelim ki o kompa gitmediler, istemiyorlar. Ulan zaten 37 tane Kraken var. 200 milyon üzeri kale var. Kraken adam her komutanı istiyor. Dursun diyor. Koleksiyoncu gibi düşün. Adamın çünkü parası var, istiyor. 37 tane kale. Ha, oyun ne yaptı? Ben Catherine'e de sormuştum. Buradan yazdığımı bilmiyorum ama WhatsApp'tan gönderdi bana. Dedi ki aynen bakın burada yazıyor. Yazı burada çok küçük geliyor size ama bunu da büyütemiyorum maalesef buradan. Açtığım yer dolayısıyla. Bakayım büyütme var mı şey olarak programda? Büyüteç varsa şey yapacağım. Ama burada yok ya. Burada arkadaşlar şu son paragrafta zaten WhatsApp grubunda paylaşmıştım. Bir görüntüde düzelsin şeyde kaldı şu an. Ayarlar açık gibi görünüyor. Şöyle yapayım. Oyuna bir geçeyim de düzelsin görüntü. Şimdi burada arkadaşlar şurada son paragrafta okuyamazsınız, ben size okuyayım. Son olarak da pek çok valinin sorduğu en kudretli vali etkinliğine gelelim. Sunucu birleşiminden sonra nadir kahraman ödülleri için sıralama kademeleri genişletilecek ve bu sayede daha fazla valiye sıralama yoluyla nadir kahramanlar elde etme fırsatı verilecek. Süper. Çünkü sen bunu yapmazsan ne yapacağız abi? 37 tane 200 milyon üzeri kale var burada. Kim alacak bu valide yani? Hani tamam ilk valide 10 kişi aldı. Sonraki valide de 10 kişi aldı. Sonrakine sıra gelmiyor ki zaten. Aşağıya inmiyor sıra. Yarışalım desen abi adam haftada 150 bin TL basıyor hesaba. Sen bu adamla nasıl yarışacaksın? Yani bir absürtlük vardı. Onu arttıracağız demiş ama sayıyı belirtmemiş. 20 yapsa kurtarır mı? Yine çok zor. Kurtarması çok çok zor. Yani 20 kale bile olsa oradan gelecek kafa zaten çok az olacak. Ben şey düşünüyorum yani burada mantık olaraktan bu arada birleşimden sonra gelecek etkinlik arkadaşlar bunlar da. Bir ittifak görkemi diye bir etkinlik gelecek. İttifaklar, liderler işte belirleyecek, ortak görev yapacağız falan filan. Bunlara girmiyorum. Konumuz bu değil. Zaman kaybetmeyelim. Lan Truva başlamış. Yani böyle süper bir güce ulaşmak mantıklı mı oldu, kötü mü oldu?
Kendi açımdan düşünüyorum. Çok böyle şey yapamadım, kararsız kaldım. İşin açıkçası yorumlarda bir buluşalım. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani çok dezavantajlı gibi geldi bana biraz. En iyileri birleştirmiş, en aktifleri birleştirmiş ama bu demek oluyor ki orta düzey yatırımcıya hiç yatırım yapmayanı zaten saymıyorum. O zaten gitsin krallıktan. Şey olmayacak yani hani bir şeyden böyle birincilik ödülü falan almayacak ya da ilk 10 vesaire olmayacak. Ne bileyim KVK'dan imparatorluk parası alamayacak. Çünkü misal veriyorum. Era 13 de çok güçlü. Era 13'te eşleştik Görkem'de. Abi orada bizim Krakenler tabii ki basacak. O rakip Kraken de basacak. Orta düzey oradan o Görkemli'den bir şey almayı beklemesin. KVK biliyorsunuz hani etkinliğinde işte imparatorluk parası alıyorsunuz. O çok önemli oluyor. Kimisi için çarkta kullanıyor ediyor ya da VIP mağaza için. Yani böyle dereceler yapmayı şey yapmayı şimdi çıktı başarılar panosu. İşte burada girdim mi örnek veriyorum. Mesela en kudretli imparatorluk hazırlık aşamasında ittifak toplam puan sıralaması birinci sırayı elde et. Yani başarıları da almak çok zorlaşacak. Atıyorum Stesse'nin ittifakı birinci olacak belki de biz olmayacağız. Ya da işte en kudretli hazırlık aşamasında kişisel puan. Yani anladın mı? Bu başarıları almak da artık toplamak da biraz zorlaşacak. Yani o yüzden bilemedim ben böyle iyi mi kötü mü? Şimdi bizim onunla da aramız iyi. Göç'te 10 da geldiğini düşünelim. Krallık onun. Abi oradan da Kraken'le işte Karate zaten 3 kaleyle gelse, e, diğerleri gelse, Oktaylar falan geldi de. Abi burası abartmıyorum size. Kaç demiştik toplamda Era 17 için? İlk 37 tane 200 milyon üzeri kale vardı. Sen ona abi 50 de ya. Gerçekten. Hadi 50 olmasın. 6 tane gelsin. 43 tane 200 milyon üzeri kale de yani. Ya zaten 100 M üzeri kale artık 500'e mi ulaşır? Kaç oluruz bilmiyorum zamanla. Ama yani bilemedim. Benim kafamı çok karıştırdı. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Stratejik açıdan aklıma da şu geldi sonrasında. Bunu yapanlar var. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Güçsüz bir krallığa gidip arkadaşlar her şeyde birinci olup arenada adam birinci oluyor. Daha fazla arena gümüşü kazanıyor. Daha fazla kaliteli altın çekiyor. Sarı kafasını çekiyor. Gümüş kumunu çekiyor. Gidiyor şeyini daha fazla alıyor. KVK'da şeyde daha çok kafaya oynuyor. Valide keza aynı şekilde. Doğal olarak o adam ne oluyor? Senden benden daha fazla ödül kazanmış oluyor. Daha hızlı gelişiyor. Yani dedim acaba düşük bir eraya gidip orada gelişmek mi daha mantıklı? Yoksa burada kalıp temposu yüksek bir şey mi? İleride bir de şunu da düşündüm. Şeylerimiz aramız çok iyi. Artık oturtmuşuz, adapte de olmuşuz diyelim. Tek ittifak olsan, hadi birinci ittifaktasın, ben de birinci ittifaktayım, bu da diyelim. Fark etmez. Şuna geleceğim. Abi bir içtima açtığını düşün. İçtimanın zaten sınırı var. Belli asker sayısı alıyor. 18 tane kale, yani 18 kişi bir içtimayı rahat dolduruyor. Kotası bitiyor. Atamıyorsun takviye. Ulan bizde 37 tane 200 milyon üstü adam var. İçtimai bile adam atamayacaksam, meydanda da savaşamayacaksam, ben bu yüksek erada nasıl keyif alacağım? Onu düşündüm. Yani hani tamam abi çok süper güzel de izleyici olarak mı kalacağız yani? Bilemedim ya. Gerçekten kafam çok karışık. Hadi bir ittifak daha kurduk. Yani zaten birkaç ittifak olacak. Eralar artık çok aktifleştiği için. Diğer ittifaktan içtima açsan ya bilmiyorum gerçekten kafamda çok fazla soru işareti var arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizin düşünceleriniz de benim için kıymetli. Aranızda çok tecrübeliler de var. Benimle beraber başlamış olanlar da var. Her fikir
çok kıymetli ve değerli. Videoyu buraya kadar izlediyseniz öncelikle kanala abone olalım, destek olalım. Sonrasında da yorumlarda fikirlerimizi paylaşalım. Benim kafam karışık. Göç mü edilmeli yoksa burada kalıp nasıl hani gelişir, neler değişir bilmiyorum. Tamam, okey, şampiyon olduk, şeyleri KVK görkemleri kazandık. Abi, yani ne yapacağım, ben görkemi kazandım, temayı ben almayacağım. Yani benim buradan çıkarım ne? Kendi kalemi geliştirecek olan şeyim ne? Kazancım ne? Buradan bu mu? Yani sıralamada bu. Bunu düşük bir eraya gidip eşleşmelerde zaten düşük eralar düşüklerle eşleştiği için onu orada da yapabilirim. Burada durmanın anlamı ne? Benim sorularım, kafama takılanlar bunlardı. Yani herkes böyle gücü odaklanıyor. Abi Era çok güçlü oldu falan. Evet, güçlü oldu ama bunun bir de dezavantajı var. Yani sen para babalarıyla, milyonerlerle aynı ekiptesin. Ve oyunun da belli bir sınırı var. Arenada sana belli bir ödül veriyor. Valide belli kaleyi alıyor. Sıralama bile yapsan ne zaman sıra gelecek sana? Ya da içtima açtığında ne kadar katılabileceksin? Oyun savaş oyunu, ne kadar keyif alacağım ben bu oyundan? Onu da düşünmek lazım. O yüzden bilemedim. Yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen yorum atın, düşüncelerinizi paylaşın. Bu video kıymetli.